olmamasına rağmen balayı çifti olduğunu yapan söyleyen da var. 4 Yani çocukla evli geliyor mesela. Gelen var ama biz işte diyorlar ki balayı yapmadık. Maddi durumumuz şimdi uygundu. Tamam, sorun yok. Çıktım. Baktım girişte bir tane balayı çifti. Neyse girişlerini yaptım, ettim, odaya gönderdim. Aradan 3 dakika geçti, bir telefon. Açtım, baktım ki bu adam. Alkol de eklenince olabilecekleri tahayyül edemiyorum ama sen bunları yaşıyor ve biliyorsun. Sabah oldu, bir kalktım. Bu adam resepsiyonda. O dünkü adamdan eser yok. Böyle gayet efendi, ılımlı, telaşlı bir şekilde sevgilim yok, sevgilim kayıp diyor. Nasıl kayıp ya? O asil insanın asilliği açık büfeye girene kadar. Instagram'a fotoğraf atmak için ya biber dolmasının üzerine tel kadayıf koyanını gördünüz mü siz? Yazılımdaki bir hatadan sebep bir başkasının kartı benim odamı açabilir mi? Sizin odanız 102'dir. Odaya 102 diye o kaydı yaparken Aynı kartı da ona belki verir. yapabilir. O anki İşte ben bundan dalgınlıkla. korkuyorum. Ya olabilir. İnsanlık hali. Bilerek değil. Ama siz yine de tabii kapatın. Hani kapatın. Merhabalar, turizmci Gülşah İslamoğlu ile birlikteyiz. Aslında çok alışık olmadığınız bir yayını yapacağız biraz sonra. Çünkü turizm sezonu yaklaşıyor. İşte bütçemizi toparladık. Okulların tatil olmasıyla birlikte kaçabilenimiz tatile kaçacak. Ama işte yorumlarda baktığımız, araştırdığımız, bütçeyle denkleştirdiğimiz otellerde bizi ne bekliyor? Gülşah'tan öğreneceğiz. Çünkü ben kendisine hem otelcilerin hem de otel müşterilerinin ajanı diyorum. Bence çift taraflı çalışan bir ajan. Hoş geldin Gülşah. Merhabalar, hoş bulduk. Çok seviliyorsun sosyal medyada. Evet, teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Yaptığım iş farklı bir şey. Bunu farkındayım. İnsanların da hoşuna gitti. Yani kendilerinden görüyorlar beni artık. O yüzden ben genelde ailenizin otelcisiyim diyorum. Sevdiler. Böyle seveceklerini tahmin etmiyordum ama sevdiler. Hem otel yönetiminin ihbarını yapıyorsun. Yani normalde ilk başta misafirleri anlatıyordum. Ama sonra baktım artık bize de hani tatilci kafası diyorum ama otelci kafası da ayrı bir kafa. Hak geçmesin dedim. Bizi de anlatmaya başladım. Ondan sevdiler herhalde. Neyse o. Her şeyi anlatıyorum. En zorlandığınız müşteri profili ve milleti? Türk milleti tatil konusunda gerçekten zor. Şöyle mesela biz tatil yapmayı bilmiyoruz. Bizim milletimiz tatil yapmayı bilmiyor. Hani bir algı var. İşte hep bize şey diyorlar. İşte otelciler, turizmciler işte bizleri sevmiyor. Yabancı misafirleri daha çok seviyor. Ya tamam, yabancı misafirleri daha çok seviyor ama neden seviyor? Yani birinin çıkıp bunu size anlatması lazım. Kendinizi çünkü görmüyorsunuz. Ben de bunu başardığıma da inanıyorum. Amacım buydu aslında. İnsanlarla hani şey algılanabilir. Ya işte bizim dalga mı geçiyor gibi algılanabilir. Aslında bununla alakası yok. Farkında olmadığınızı farkındayım. Dolayısıyla size anlatıyorum işte. Siz böyle böyle yapıyorsunuz, yapmayın. Arıza diyeceğim senin dilinle, Evet. terminolojinle. Arıza müşteriyi, misafiri rezervasyon aşamasında mı anlıyorsun? Geldiğinde, karşıdan, gelişinden, yani sana hangi emareler bu Şöyle müşteriyle söyleyeyim. işimiz var dedirtiyor? Hem telefonda konuşurken anlaşılıyor. Zaten misafir kendini belli ediyor. Daha rezervasyon aşamasında başlıyor. İşte odayı neyle yıkıyorsunuz diyor. İşte çamaşır suyunun markası ne? Onun markası ne? Oradan anlıyorsun ki sen bu çok titiz ve bu bir şeyi beğenmeyecek. Oda temizliğini beğenmeyecek. O anda anlıyorsun. Ya da işte misafir girişte, hiç konuşmamışım mesela. Direkt geliyor. O anda zaten otele girer girmez bu nasıl otel diyor. Ben de bunu anlamıyorum mesela. Sen daha benimle konuşmamışsın. Yani otel personeliyle görüşmemişsin. Odaları görmemişsin. Otelin yemeğini yememişsin. Ya sen ne gördün de mutsuzsun, neyi beğenmedin? Senin gördüğün tek şey otele girerken güvenlik kulübesi. Hani onun da atıyorum kapısının rengi gridir. Ne olsun, pembe mi olsun isterdin? Hani ne gördün de beğenmedin? Soruyor musun peki? Ben soruyorum ya. İlk zamanlar ne soramıyordum. rahatsız etti sizi? İlk zamanlar soramıyordum. Ama artık yılların vermiş olduğu bir birikimle iç sesime de engel olamıyorum. Artık ne varsa soruyorum. Ya diyorum, ne beğenmedin ya? Hani bir insan tatile çıkarken neden mutsuz olur? Mesela yabancılarda bu yok. Evet, yabancıları seviyoruz tatil konusunda. Ama neden? Adam mutlu. Ya adamın üzerine alçıpan düştü odada ya. Alçıpan düşüyor. Odada yabancı Odada, misafiri. bak, ya adam banyoya giriyor, tamam mı? O bir dönem çalıştığım otelin birinde sürekli alçıpanlar dökülüyordu. Adam banyoya giriyor, banyodan çıkıyor, o da savaş alanı. Alçıpanlar yatağın üstünde, o taş mı diyorlar ona, ne diyorlarsa işte, alçılar her yerde ya. Böyle savaş alanı. Adama vodka verdik ya, bir vodka verdik, bir bira verdik. Adam mutlu, odamı zaten değiştirirsiniz diyor. Rus'tu. Odamı zaten değiştirirsiniz diyor. Değiştiriyor, sıkıntı yok.
tatil yeri seçerken, otel seçerken yorumlara bakıyoruz biz. Evet. Bakmalı mıyız? Mesela senin çalıştığın otellerde bugüne kadar yapılan seni en çok inciten yorum hangisiydi? Ben otel yorumlarına bir otelci olarak hiç bakmıyorum. Göreceli. Mesela sizin beğendiğiniz bir şeyi ben beğenmeyebilirim. Ya da benim beğendiğimi siz beğenmeyebilirsiniz. Damak zevki diye de bir şey var. Çok dikkat etmiyorum. Şöyle mesela bir örnek de açıklayacağım. 4 kişilik bir aile geldi. 4 tane bavulları var. Bavulları yetmiyormuş gibi 3 tane de şezlongla gelmişler. Neyse sebebini sordum. Dedim ki sebep hani otelde yok mu? Ya diyor yer bulamıyoruz, şezlong bulamıyoruz. Tamam okey. Adam çıktı gitti çıkış günü otel yorumuna, otelin sayfasına bir yorum. Neymiş efendim? Otelin şezlongları çok dandik. Kelime de bu dandik. Otelin şezlongları mı dandik? Ya kurban oldum, şezlong senin şezlongun. Sen kendin getirdin. Ha şimdi mesela sen bu yorumu okudun. Bilmiyorsun. Adam kendi şezlongunu getirdi, bilmiyorsun. Direkt diyeceksin ki tamam otelin şezlongları rahatsızmış. Halbuki bizde uzaktan yakına alakası yok. Ama şezlong meselesi çok mühim tatil köylerinde. Hep bir kapmaca, köşe kapmaca, geceden havlu bırakmaca bu yapılır. Şezlong'da ben mesela herkesin sırf bir sezon sadece o şezlong kapma muhabbetini görmesi için bir sezon otelde çalışmanızı isterim. Ya böyle bir şey yok. Yani ben çok misafir biliyorum. Şezlonglarına mesela bir gün misafir zincir getirmiş. Upuzun bayağı 2 metre zincir. Şifreli. Üstünde kilit var. Asma kilit. Asma kilit, şifreli. Adam zincir yaptırmış. Neymiş? 3 tane şezlong, 3 kişiler 3 tane şezlongu üst üste koymuş. Onu zincirlemiş böyle döndermiş, kapatmış, şifre koymuş. O onunmuş, kimse oturamazmış. Ya böyle bir şey yok. Akşamdan kilitliyor. Sabah geliyor, açıyor onu, kendisi oraya oturacakmış. Ya da işte atıyorum şezlongu böyle dik bir şekilde yapıp demir var ya, şemsiye demirler. Ona böyle yapıştırıp koli bandıyla böyle çat yapanını biliyorum. Uyarıyor musunuz böyle Ya müşterileri? uyarıyoruz, böyle bir şey yapamazsınız ki. Ya böyle bir şey yapamazsınız. Adam sprey boyayla şezlongların üzerine şey yazıyor ya. Buraya oturanı ... Ya bu ne terbiyesizlik. Burası 5 yıldızlı otel plajı ya. Mahvettiniz. Ekstra özen gösterdiğiniz müşteri profili var mı? Aklıma balayı çiftleri geliyor. Hani biz balayı çiftiyiz diye bildiriyorlar mı gelenler? Balayı çifti diye bildiriyorlar. Hatta fazla bir bildirim yapıyorlar. Mesela rezervasyon aşamasına doğru rezervasyon formu gelir. Orada not kısmında yazar işte balayı çifti. Bazısı abartıyor, balayı çiftiyim, şöyle oda istiyorum zaten. Olmamasına rağmen balayı çifti olduğunu yapan söyleyen var mı? 4 yani çocukla geliyor mesela. Gelen var ama biz işte diyorlar ki balayı yapmadık. Maddi durumumuz şimdi uygundur. Tamam, sorun yok. Biz ona da okeyiz. Hani zaten bir oda süslemesi, meyve sepeti, şarap veriyoruz. Tamam, verelim. Hani sorun yok. Ya yeter ki mutlu olun. Ama benim en korktuğum misafir tipi aslında balayı çiftleri. Yani korkmak değil de ya sıkıntı var. Mesela ben gözüm benim uzağı görmez. Yalan yok. Gözlük de kullanmam ama 5 kilometre öteden balayı çiftini tanırım. Mesela yüzlerindeyim. Gereksiz bir gülümseme vardır, tamam mı? Sürekli böyle gelir sana bir şey söyleyecek. Cümlenin başına hep ben balayı çiftiyim. Sürekli ben balayı çiftiyim dersen artık antipati oluyor. Peki balayında kavga edip ayrılan bir çifte tanık oldun mu? Kadın rüyasında balayı çifti olarak gelmiş ilk gece. Rüyasında kocasının onu aldattığını görüyor rüyada. Sabah bir kalkıyor, Allah'ım adam, yani o adam yer yarılsa da içine girse ya. Adamı zindan ediyor o günü. Adam perişan ediyor. Bir gün bir baktım balayı çifti biliyorum. İkisinin suratı asık. O ayrı takılıyor, öbürü ayrı takılıyor. Ya suratları bir gör, mahkeme duvarı gibi. Ya düşünüyorum, sen balayı çiftisin. Senin gecen zaten güzel geçmiş olması lazım. Sen tatildesin, sen mutsuz olamazsın. Ben içimden bir ses dedi ama sorun kadında. Belli yani, anlıyorum artık. Adamı tek yakaladım. Meraklıyım, soracağım. Direkt de soramıyorum hani ne oldu diye. Oteli bahane ettim. Dedim işte beyefendi hani kusura bakmayın hani böyle suratınız asık görüyorum ama hani otelle ilgili bir sorun mu var? Hani bir şey mi beğenmediniz? Nasıl yardımcı olabilirim diye konuya girdim. Adam da garibin birinin ona bunu sormasını bekliyormuş gibi. Söküldü. Ya dedi bir şey soracağım dedi, evli misin? Dedim Allah yazdıysa bozsun, değilim. Ya dedi ben dedi dün geldik dedi. Eşim dedi rüyasında dedi beni dedi işte biriyle aldatırken görmüş. Bana dedi zindan etti dedi. Ben ne yapmalıyım dedi. Evlilik dedi gerçekten bu mu? Ya dedim kadın dedim sana dedim evliliğin dedim
Hani fragmanını bir gecede göstermiş. Olay bu dedim yani. Başka bir şey bekleme. Evlilik bu. Yıktın mı yuvalarını? Ya ben adama böyle konuşuyordum. Yalan yok. Ben artık neyse onu söylüyorum. İçimden ne geliyorsa. Yeter diyorsun Tam artık. o sırada işte eşi geldi. Eşi de suratı yine asık böyle. Ben dedim bir kazaya kurban gideceksin. Çık dedim Gülşah. Dedim size iyi eğlenceler. Çıktım. Ama bunların bir gidişi var. Erken zaten atıyorum 4 günse rezervasyon. 2 günde bitirdiler. 2 günün parası da gitti. Şimdi günah değil mi? Erken çıktılar balayında. Erken çıktılar. Mesela yani sebep ne? Neymiş, kocamı rüyamda beni aldatırken görmüşüm. Eyvah. Hani bir şey de yok. Önceden otellerde evlilik cüzdanı isteniyordu. Hala var mı? Önceden de ben ilk başladığım yıllarda evet soruyorduk. 2010'larda, 2000'lerin başında. 2000 başlarındaydı ama artık sormuyoruz. Hani ne olursan ol gel Mevlana gibi. Hani küçük belki Anadolu Sorulmalı tarafında. mı sence? Ya bence sorulmamalı. Beni ilgilendirmez ki yani. Hani sen evlisin. Ya beni ilgilendirmiyor. Kimle geliyorsan gel. Bana ne? Hani Ama seni ilgilendiren sorunlar ve sonuçlar çıkabiliyor. aldatan çiftler var. Mesela otelde, mesela normal şartlarda aldatmak kötü bir şey evet. Ama ben otelciliğe geçtikten sonra artık bana o kadar normal geliyor ki. Mesela bir gün şöyle bir olay var. Bunun bir de şeyi yok yani erkeği kadını da yok. Öyle ayırt etmiyor. Eyvah, o kötü. Hani kadın da aldatıyor. O ne kadar aldatıyorsa erkek de o kadar aldatıyor. Mesela bir gün hiç unutmam. Bir rezervasyon aldım. İşte hatun rezervasyonu yaptırdı, etti. Bana telefonda dedi ki, dedi işte Gülşah Hanım, bilgilerimizi de dışarıdan biri sorduğu zaman veriyor musunuz bir başkasına? Dedi ki öyle bir şey yok. Hani misafir bilgisi başkasıyla paylaşılmıyor, rahat olabilirsiniz. Tamam mı? Tamam. Rezervasyonu yaptım. Belki Sonra- emniyet güçleri istediğinde. Ona evet verebiliyoruz. Onun dışında kimseyle paylaşmıyoruz. Sonra kocası da aynı otele rezervasyon yaptırmış. Birinden işte. Sen yapmadın onu. Ben yapmadım. O da yaptırmış. Bir gün işte oda vereceğim. İşte bir gün öncesinden odaları işte oda numaraları veriyoruz. Baktım 2 tane aynı soy isimli rezervasyon. Normalde böyle olduğu zaman ya evli çifttir diyorum ya akrabadır diyorum bir şeydir ya arkadaş grubu falan. Bunlar genelde hep yan yana oda ister. Ben de kendiliğimden müsaitliğim var diye jest yapayım dedim. İkisine yan yana oda verdim. Bunlar akraba nasıl olsa dedim. Aynen. Zaten geldiklerinde öyle isteyecekler. Yan yana oda verdim. İşte girişleri yapılmış, edilmiş. Bir süre sonra baktım ikisi aynı anda bir hatun işte bir adam aynı anda resepsiyona geldi. Nasıl kavga kıyamet. Mevzu da şu, ikisi karı koca, ikisi de birbirini aldatıyor ve nasıl becermişler bilmiyorum koskoca Bodrum'da aldatacak mekan olarak aynı oteli seçiyorlar. Eyvah. Ben de bunları yan yana oda vermişim. Sıkıntının diğer tarafı şu, asıl sıkıntı şu. Olay bana patladı. Ben nasıl bunları yan yana verirmişim? Ya dedim şu an tartışmamız gereken kısım bu mu ya? Sen kocanı aldatıyorsun. Kocan seni aldatıyor. Bunu tartışmıyoruz. Ben size yan yana oda vermişim. Sıkıntı bu mu gerçekten? Ya Allah aşkına bir toplanın gidin ya. Ben çok misafir de gönderiyorum otelden. Ya bir de şöyle bir şey var. Bunu söylerken o kadar da rahatlar ki. Ben mesela artık bir gün bir hatun aradı. İşte rezervasyon yaptıracağım dedi. Nişanlımla geliyorum. İşte rezervasyonu yaptım. Aradan 2 gün sonra geçti. Dedi ki işte Gülşah'cığım ben dedi gelemiyorum nişanlımla. İsim değişikliği yapabilir miyim dedi. Ben dedim ki yapabilirsin. İşte atıyorum nişanlısının adı Ali ise işte bana diyor ki Ömer. Ama diyor yatak diyor yine çift kişilik olsun. Hoppa sen nişanlıydın 2 gün önce. Hani ayrıldın mı bilmiyorum ama ne ara ayrıldım başkasını buldum tatile gitmeye ikna ettin. Tamam dedim değiştiririm. Değiştiriyorum. Aradan 1-2 gün geçiyor yine bu kadın. Gülşah'cığım tekrar isim değişikliği yapabilir miyim? Dedim ki yap lanet olsun. İşte Ömer gelmiyor atıyorum Ferdi. Böyle. En son ben biliyorum ki işte gelecek kişi Ferdi. Neyse misafir geliyor. İşte resepsiyonist diyor ki Gülşah abla gel seninle tanışmak istediler. Rezervasyonu almışsın. Ben gidiyorum işte atıyorum isimleri. İşte Merve Hanım hoş geldiniz. İşte Ferdi diyebiliyorum ya. Ferdi Bey hoş geldiniz diyorum. Adam bana dönmüş diyor ki hayır diyor işte atıyorum ben Hasan. Nasıl Hasan ya? Kenara çekip bu yol değil. Ya ona bir şey diyemez. O zaten bilmiyor mu? Bunun normal olmadığını. Biliyor. Gelen misafirlerinle kurduğun bu duygusal bağın sonunda dost oldukların oluyor mu? Çok var. Mesela ben her sezon mesela benim çalıştığım otelde tatile gelenler bir sonraki sezon yine hep beni arıyorlar. Hangi oteldeysem oraya geliyorlar. Çok var.
Yani sen bir otele transfer edildiğinde Evet. aslında kendi müşteri portföyüyle birlikte Aynen, gidiyorsun. gelenler de var. Hani az önce dedim ya, böyle mutsuz çiftler çok üzüyor beni tatilde. Bunun bir adım ötesi de kavga eden, hatta şiddete varan, etrafı da rahatsız eden eylemler. Buna bir de alkol eklenince olabilecekleri düşünemiyorum. Ama sen yaşadın bunu, yaşıyorsun da. Böyle absürt şeylerle karşılaşıyor musun alkole bağlı kavgada? Gerçekten derler ya, şişede durduğu gibi durmuyor. Gerçekten durmuyor. Bir gün bir çift geldi. Bir akşam işte biz de otel içerisinde konakladığımız için, lojmanlar genelde otelin içerisinde olduğunda, eğer dışarıda işimiz yoksa genelde arka tarafta ofiste ön büro ekibi olarak takılıyoruz. Bir gün saat kaç? 11-12 gibi arka tarafta ofisteyiz, film izliyoruz. Ön tarafta bir kıyamet kopuyor. Kadın bağırıyor, imdat, yetişin, beni dövüyorlar, kurtarın. Hep beraber bir dışarı çıktık. Sevgilisi kadını darp etmiş, dövmüş resmen. Kadın yalvarıyor beni kurtarın diye. Ama ya gör, çakmak çaksak uçacağız. Öyle alkol kokuları geliyor. Buram buram. Türk mü bu? Türk konu? misafir. Dedik ki ne oluyor, ne ediyor? Sakin olun. Güvenlik geldi. İşte adamı sakinleştirmeye çalışıyor. Ben dedim ki polis çağıracağım. Bu böyle olmaz. Darp var sonunda. Ama kadın istemiyor. Bana diyor başka oda verin diyor. Ben diyor bu adamla kalmayacağım. Tamam, hani istemiyorsa kendisi, polis istemiyorsa çağırmıyoruz. Biz kadını aldık, başka bir odaya yönlendirdik. Kaldığı odayı adam bilmiyor ama. Adam sürekli resepsiyona geliyor. Benim sevgilimi bana verin. Hangi odada kalıyor? Bizi darlıyor. Kaç saat? Belki gece 2-3'te yattık biz o gün. Bilmiyorum. Sürekli bir kavga kıyamet. Diğer misafirler rahatsız oluyor. Bizim bütün gecemizi mahvetti. Neyse sabah oldu. Bir kalktım. Bu adam resepsiyonda. O dünkü adamdan eser yok. Böyle gayet efendi, ılımlı, telaşlı bir şekilde sevgilim yok. Sevgilim kayıp diyor. Nasıl kayıp ya? Sevgilini biz başka odaya aldık ya dün senin diyorum. Ya diyor nasıl aldınız, neden alırsınız diyor benim sevgilimi diyor. Diyorum dün darp ettin sen sevgilini, dövdün, öyle saçma şey mi olur diyor. Hatırlamıyor. Tam o esnada kadın geldi resepsiyona. Önce odaya gitmiş, adamı da görememiş. Başka odada uyanınca bir afallamış, resepsiyona gelmiş. O da benim işte sevgilim nerede, ben neden bu odadayım diye bize hesap soruyor. Ya diyorum hanımefendi dün dayak yediniz ya, buraya geldiniz. Polis falan çağıracaktık, biz hatta istemediniz. Ne saçmalıyorsunuz diyor. Sarılıyor, aşkım canım benim. Sonra açık büfeye gidiyorlar. Sarmaş dolaş, yemek yiyorlar. Alkol, hiçbir şey hatırlamıyorlar. Sen şimdi ama adil gitmiyorsun. Hep misafirler hakkında tüyo verdin, yapma. Biz de gaf yapıyoruz. Özellikle benim her sezon yapmış olduğum bir şey vardır muhakkak. Mesela balayı çiftlerde bir gün bir rezervasyon aldım. Daha doğrusu o gün grup girişi vardı otelde. O kadar kalabalık ki resepsiyonist bana dedi ki Gülş abla biz dedi gruplara biz bakalım. Gelen diğer misafirleri sen alır mısın? Dedim ki tamam. Neyse çıktım. Baktım girişte bir tane balayı çifti. Neyse girişlerini yaptım, ettim, odaya gönderdim. Aradan 3 dakika geçti, bir telefon. Açtım, baktım ki bu oda. İşte biz falanca odadan arıyoruz. Çarşaf gönderir misiniz dedi bana. Şimdi düşünüyorum. Adamın odaya gönderdiğim saat belli. Adamın resepsiyonla gönderdiğim odanın resepsiyonla arasındaki mesafe belli. 3 dakika olmuş. Hani aklıma gelen şeyi yapmış olma ihtimalin 0 diye düşünerek şey dedim. Hani Sen niye karışıyorsun canım adamların işine? Bir şey olarak düşündüm. Hani dedim biz çarşafı pis bıraktık. Hani housekeeping olabilir. Kirli çarşaf bıraktı. Adam beni o yüzden arıyor diye düşündüm. Ya dedim çok özür dilerim, kusura bakmayın dedim. Hani aslında o da temizlenmişti ama gözden kaçmış. Demek ki hemen temiz çarşaf gönderiyorum dedim. Adam dönmüş pişmiş bir şekilde gülerek yok yok dedi. O da dedi geldiğimizde zaten temiz dedi. Ya bari öyle deme. Sonra ben de dedim ki ya dedim bir nefes alsaydınız dedim. Ama ben bunu tabii içimden söyledim zannediyorum. Meğerse dışımdan söylemişim adama. Ne terbiyesizliğim kaldı, ne işte nasıl sen personelsin kaldı. Ama olabiliyor, artık iç sesimize belli bir yıldan sonra hakim olamıyoruz. İlk zamanlar oluyordum ama artık olamıyorum. Temizlikle ilgili istekler, mesela absürt istekler geliyor mu temizlik konusunda? Otelde temizlik konusunda ben de çok hassasım. Bir de oda güvenliği konusunda. Mutlaka o arkayı kilitler, bir de şeyi kapatırım. İyi yapıyor muyum? Yapıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, aslında normal şartlarda hani otellerde işte güvenlikler var. Hani aslında bir sıkıntı olmuyor. Sadece hani kapıyı kilitlemeniz iyi. Bazen işte alkollü misafirler oluyor. Bazen başkasının yani kendi odasına girdiğini zannederek
o kartla başkasının kapısını zorlayabiliyor. Yazılımdaki bir hatadan sebep bir başkasının kartı benim odamı açabilir mi? Şöyle söyleyeyim, normalde olmaz, sadece bazen atıyorum o ön bürodaki dalgınlık olabilir. Atıyorum sizin odanız 102'dir. Odaya 102 diye o kaydı yaparken aynı kartı da ona verir. Yapabilir. O anki işte ben bundan korkuyorum. Ya olabilir. İnsanlık hali. Bilerek değil. Ama siz yine de tabii kapatın. Hani kapatın. Ya ben bundan korkuyorum. Mutlaka demiri de kapatır, kapıyı da kilitlerim. Bir de en sevmediğim oda tipi bağlantılı oda, connection oda. Evet. O oda tipini ben de sevmiyorum. Başıma yine onunla ilgili bir mevzu daha gelmişti. O yüzden o oda tiplerini ben de sevmem. Neden sevmiyorsun? Şöyle söyleyeyim. Bir gün yine bir evli çift var. Düğünden sonra direkt bize gelecekler, tamam mı? Bu arada ben böyle anlatıyorum, sizin programınıza da pek uygun değilim galiba. Hani kusura bakmasın sizi izleyenler ama arada olur böyle şeyler. Bir gün işte rezervasyonu yaptım ama sisteme girmeyi unutmuşum ben onun. Adam düğünden direkt çıkıp bizde konaklayacak. Ben rezervasyonu gelinlikle, damatlıkla. Direkt geliyor, bizde konaklayacak. Ben sisteme girdim diye biliyorum ama işte o anki yoğunluktan girmemişim. Gecenin bir vakti resepsiyonist beni arıyor. Gülşah abla acil yetiş gel. Otelde konakladığımız için hemen çağırıyorlar, geliyoruz. Dedim ki ne oldu? İşte dedi ki yeni çift, gelinlik damat da gelmiş zaten. İşte rezervasyonları görünmüyor. Bakıyorum yok, rezervasyona bakıyorum, evet yapılmış, ben girmemişim. O da Temmuz ayı, otel shortta. Shortta demek de atıyorum otelin 100 odası varsa biz de 105 oda satmışız. 5 tane fazladan odamız var. O tarz durumlarda misafirleri alıyoruz, başkalarının odalarında birleştiriyoruz. İşte ücretli aktiviteleri ücretsiz veriyoruz jestler yaparak. Şimdi ben o saatte zaten shorttayım. Adamları ben nereye koyabilirim? Düşünüyorum, yok, sisteme giriyorum, bakıyorum. Bir tane aile odası vardı. 2 odan oluşuyor, arada kapı yok. O arada 2 tane kız kalıyor. Hemen gittim kızların yanına gecenin bir vakti. Ya dedim çok özür diliyorum. Böyle bir olay var. Kurban olayım, şunlar sizin odada yatsın sadece bir gün. Hani ben size ücretsiz tekne turu vereceğim, hamam turu vereceğim, alakart vereceğim, ne varsa vereceğim. Yani sizin odada yatsın dediğin ara kapı kapalı. Şöyle oda, duvar var. Duvar tamam var. Mı? Kapı kısmı, bir kapılık boşluk var. Oradan diğer odaya geçiş yapabiliyorsun. Yani sen odada ne yapıyorsan ben seni diğer odada duyabilirim. Ama ben ne bileyim başıma bu kadar şey gelecek. Kadınlardan bir şekilde ikna ettim. Dedim evli çift alsın orada yatsın, söz sabah kurtaracağım size. Ama bu geceyi bir bitirelim. Bu geceyi bana yardım edin. Hani bir ton ücretli aktiviteleri de ücretsiz verdim. O şekilde kabul ettiler. Tamam mı? Tamam. Gelinle damat da kabul etti. Onlara da bir ton bir şey verdim çünkü. Sabah oldu. Ofise geliyorum. Bir baktım bu 2 tane kız var ya. Lobide 2 tane koltuk var. Biri orada yatıyor, biri orada yatıyor. Allah Allah, diktim, uyandırdım, dedim, dürttüm böyle. Dedim günaydın, iyi sabahlar, tüm sevimliliğimle. Gözünü bir açtı böyle bana bakıyor. Senin dedi yapacağın işi. Evli çift dedin ama diyor, bu nasıl evli çift ya? Goril mi aldınız kardeşim odaya diyor. Gidin diyor, bir bakın diyor o yatağa diyor. Eğer yatak sağlamsa diyor, ben hangi firmaysa söyleyin, gidip alnından öpeceğim. Ya dedim ne oldu? Ya dedim, böyle bir şey olamaz, böyle ses olamaz, böyle bir şey olamaz ya. O öyle deyince biz de odayı kontrole gittik. Yatak bakalım sağlam mı diye. Yatağın arka ayaklarını kırmışlar. Artık ne yaptılarsa. Yatak böyle eğik duruyor. Baş kısmı havada, öyle yatıyorlar. Umurlarında değil. Gel biraz aile konularına Tamam. Geçelim. Geçelim. Bu yemek meselesi, açık büfe. Yani orada yapılan israf benim içimi çok sızlatıyor. Ne oluyor o açık büfede insanlara? Açık büfe şöyle söyleyeyim. Hani bir diyoruz da işte bu asil insan. Ya bu çok görgülü bir insan. Tatil Medeni. adabını bilen bir insan. Artık ne derseniz. Yılda 3-4 kez tatil yapıyor Aynen. zaten. O insanların, bak her zaman söylüyorum, o asil insanın asilliği açık büfeye girene kadar. Mesela açık büfe saat akşam 7'de başlar ama biz 18.55 dedin mi böyle 300 Ispartalı var ya, Ispartalı. Hurra, resepsiyonun kapısına saat 7'de büfe başlar. 7'ye 6 gece o büfe bitiyor. O büfe, ya ben şeyi duydu ya bu kulaklar. O çorbanın içerisinde kepçe konuluyor ya. Koş koş hanım, kepçe koydu ahçı. Diyenini duydum ya ben.
Ki muhtemelen her şey dahil oteller ve gün içerisinde o saate kadar da tüketim devam ediyor. Sürekli, yani bu kaç yılın açlığı, en son ne zaman yemek yediniz siz diyeceğim. Diyemiyorum. Çünkü ben de açık büfede yemek yiyorum. Ulan öğlen beraber yemek yedik. Aç değilsiniz. Karnınız tok. Bu neyin hırsı? Yani bitse yenileniyor. Yeni yemekler konuluyor. Millet açık büfeye bir geliyor. Başlıyor, bağırıyor. Baba ben makarnayı aldım. Köfteler bende. Kanka sen çabuk lahmacunlar sende. Aşkım sen salata yap. Bebeğim tatlı al. Tatlı bakayım aldın mı? Yok o değil. Orada yaş pasta var, komple al. Ya öyle böyle değil. Baba ızgara bak ızgara var orada. Koş ızgaraları al. O masayı bir donatıyorlar. Masaya çay kaşığı koyacak yer yok. Yeseler? Ya yeseler eyvallah. Selfie yaptık, bitti. Instagram'a yükledik. Bir kaşık aldık, tamam. Yazık, günah ya. Yazık. Ne yapıyorsunuz o yemekleri sonra? Ya o yemekler atılmıyor masa. Sonuçta orada hayvanlara veriliyor. Hani atılmıyor ama ne gereği var yani? Ne gereği var tabii. Artık görgüsüzlüğe giriyor bir tık sonra. Sırf yani Instagram'a o fotoğraf atmak için, ya biber dolmasının üzerine tel kadayıf koyanı gördünüz mü siz? Hadi canım sen. Bak yemin ediyorum ya, ben oturup izliyorum böyle, bu adam nasıl yiyecek bunu ya? Bu nasıl bir mide? Adam geliyor 60 kilo, gidiyor 65 kilo. Ya diyor çok da kilo aldım diyor. Ulan mide fesatı geçirmediğine şükret. Banyolara tartı koyuyorlar mı artık oteller? Bak o çok caydırıcı oluyormuş, biliyor musun? Yok, benim çalıştığım otellerde tartı yoktu. Koymalı bence. Ya hasılatı bir görsün. O yine anlamıyor. O bizde şey var. Ben para verdim. O parayı nasıl kurtarabilirim? Ben orada her şeyi yiyeceğim. Ben mesela o yüzden her şey dahili sevmiyorum. O saate odaklı oluyoruz. 12'de tamam öğle yemeği var. Tamam 8'de kahvaltı başlıyor. Sırf aç değilim ama orada görüyorum ya o büfe var. Ben bırakıyorum işi gücü. Bodrum'a da inmiyorum gezmeye. Çünkü yemeği kaçıracağım. Ya bu çok kötü bir şey. Mesela bir de şöyle bir sıkıntı var. Bu insanlar giderken de diyorlar ki bize, ya diyorlar burası nasıl otel, hiç yiyecek bir şey bulamadık, aç kaldık. Ulan senin yemediğin bir o lahmacunu pişirirken fırına koyduğumuz kürek var ya, bir kürek kaldı, insafsız, ben gördüm. Daha ne yiyeceksin? Beni ye artık. Yorumlara da yazıyorlar mı? Yazıyorlar Yemekler işte. hiç güzel değildi diye. Yemekler hiç güzel değil ama millet bilmiyor ki o adam neler yedi, dünyaları yedi. Ama tabii kimse bilmediği için diyor ki şey yokmuş, tatlı çeşidi azmış. Çünkü az olur tabii, çünkü ben komple o pastayı aldım, kendi masama koydum. Sana bir şey kalmadı. Sosyal medya bu kadar büyüdükten, geliştikten sonra tatilci kafası da değişti mi? Ya tatilci kafası işte şeye geldi artık. Yemekte çekiyorlar. Görgüsüzlüğe geldi. Yani çünkü ya işte bunu diyorum, biz tatil kültürümüz niye yok? Çünkü ben gerçekten ya site satmak için gelmiyorum. Komşum, sen beni gör. Ben işte Bodrum'dayım. Bodrum pahalı bir yer ama ben Bodrum'da tatil yaptım. Çak. Sen de gör. Bak ben bu yemeği yedim. Bak otelimde bu yemeği veriyorlar. Instagram'a attım, çat. Kaç beğeni almışım, tamam. Bazen otellerde olmayan vaatlerde bulunabiliyorlar mı? Biraz da dediğim gibi Ya oradan bazen yürü. şöyle oluyor. Yani sonsuzluk havuzumuz var. Muhteşem Evet. bir havuzumuz var. Biz de bazen bizim de yapamadığımız, hani vereyim mesela sonsuzluk havuzu dediniz. Bir gün bir otelde çalışıyorum. Lüks bir otel. Otelin sonsuzluk havuzu var. Çok da güzel. Millet sadece o havuzda fotoğraf çekmek için geliyor. O kadar güzel. Ama işte her arayan beni diyor ki ya işte geliyoruz ama o havuz var değil mi? Hep böyle teyit ediyorlar. Evet diyorum, var, havuz var. Yani çünkü aklıma gelmiyor bir aksilik çıkacağı. Ama ne olduysa açılış günü biz havuzu dolduramadık. Havuz yetişmedi. Misafir bir geliyor, bakıyor ki havuz yok. Haklı, bir şey diyemem. Sinirlenmekte haklı. Yani otele geliyorsun, otelin nasıl havuzu olmaz? Ki bir de senin yani sonsuzluk havuzun, o yüzden insanlar geliyor. Senin onu dolduramama yüksün yok. Su mu koyamadınız? Ya camekan vardı. O camekan kırılmıştı. Bodrum'da da bir şey vardır maalesef. Esnaflık orada çok kötü. Bir şeyi ararsın, orada aslında otelci haklıydı ama bunu tabii misafirin sorunu değil bu. Misafir orada haklı. Havuzu dolduramadık özetle. Ama ben şöyle bir şey yaptım. Dedim ki tamam, ana havuzu dolduramadık ama bizim kendine ait özel havuzlu odalarımız da var.
Atıyorum sen standart oda almışsın. Atıyorum günlüğü 1000 liraysa bunun günlüğü 10.000 lira. Ama benim hatamdan dolayı ben seni direkt bu odaya alıyorum. Havuzsa havuz. İşte yine hatamızda farkındayız. Ücretli olan bütün aktiviteleri ücretsiz olarak verdik. Sürekli kontrol ediyorum. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Şöyleyiz Gülşah, böyleyiz Gülşah, şöyle mutluyuz Gülşah. Sonra bir gidiyor otel yorumuna düşüyor. Yok havuzumuz yokmuş. Yok işte şöyleymiş işte böyleymiş de. Ulan ama tamam yok biz hatamızı kabul ettik ama iyi ki de havuz yokmuş. Daha iyi şartlarda yaşadın sen. Bunu da görmek lazım. Niye bunu kabul yaptın etmezler. şimdi? Ve o illa yazacak O oraya. yorumu niye yaptın? Hayır. Sen iyi otel diye nasıl oteller ediyorsun ve sen asla hangi tip otellerde kalmazsın? Ya ben Tatilde. şöyle söyleyeyim. Bir oteli güzelleştiren otelin personelidir. Kesinlikle. Ben çok Aynı mesela fikirdeyim. güzel lüks otellerde çalıştım. Ama personel işler acısıydı. Yalan yok. Şimdi tatilci olarak düşünüyorum. Ben mesela bir otele gitmişim. Misafir bana yani personel size tatilinizi zehir de eder. Hani derler ya rezil de eder, vezir de öyle bir laf vardı ya işte. O yani personel önemli. Ben çok böyle sade otellerde de çalıştım. Şartları düşük. Böyle yani büfesi çok geniş olmayan normal standartlarda. Ama personelle biz o kadar iyi götürdük ki işi. O misafir bir daha bize geldi. Yani personel iyi olduğu için misafir bakıyor, görüyor. Personel elinden geleni yapıyor. Güler yüzlü, uğraşıyor. O açığı görmüyor mesela. O da butik otellerde, daha küçük otellerde Evet, daha personelle küçük iletişim otellerde. Çünkü sağlanıyor. orada misafirle daha böyle göz gözesin. Tabii. Misafir elini kaldırdı mı hemen görebiliyorum ben onu. Gidebiliyorum yanına. Bir de şey oluyor artık böyle aile gibi oluyorsun. Orası onun yazlığıymış gibi oluyor. Her yıl oraya gidiyor. Bir ay, 2 ay kalıyor. Hani ortam daha samimi oluyor. O zaman kapanışı aquaparklarla yapalım. Aquapark olan bir otelde çalıştın mı? Çalıştım. Ben korkuyorum. Neden? O aquaparklardan korkuyorum ve bir türlü bilmiyorum mesleki deformasyon mu? Şey diye düşünüyorum. O hızlıca kayılan kaydırakta bir vida çıkmış olsa. Ya o doğru haklısınız. Ama kul yapısı olan bu aynen. kompleks ortamda o tek vidayı rutinde her gün bakımının yapılacağı zaman yazın bulunamıyor. Hayır, yalan yok. Şimdi her gün oturup su kaydıraklarına bakıyoruz Haksız mıyım? desem. Katılıyor musun bu dediğine? Ya doğru söylüyorsunuz. Bazen mesela ben de gittiğim tatil yaptığım yerde kaydırak var mesela. Böyle bir tepeden bakıyorum. Üstü kapalıya binemiyorum zaten. Üstü açık kaydıraklara bakıyorum. Acaba kenarda köşede çıkıntı var mı? Hani Evet. benim de aklıma geliyor. Yalan yok. Parçalar. Artık o ama şey yani otelcinin de elinde olan bir şey değil. Sonuçta dediğiniz gibi kul yapımı. Hani ilk yaparken teknik sonuçta bakıyor, ediyor, bakımı yapılıyor. Tamirat yapılıyor ama sirkülasyon o kadar onu fazla sürekli ki. de bakamaz. Hiçbir Hele yaz otelde sezonunda o bakamaz. kaydırak akşam 6'ya Aynen. 7'ye kadar Evet. binlerce kişi kayıyor ondan. Artık takdiri ilahi be. İşte düşünce gücü. Düşünme öyle. Direkt kay gitsin. Sakındığın göze çöp batıyor mu? Aynen. Gerçekten bu titizlenen geldiğinde bir problemle karşılaşıyor değil mi? Muhakkak. Ya ben bütün sezon hiçbir sorun mesela yaşamıyorum. Ne zaman ki bir misafir ya işte şöyle olur mu? Böyle iyi geçer mi? Başımıza şu gelir mi diyen onun başına geliyor. Olmuyor bir şey. Gidiyor o titiz insanı buluyor. İşte o yüzden diyorum düşünce gücü çok önemli. Lütfen birazcık Çekmeyin. salın ya kendinizi rahat olun. Ünlüler geliyor mu? Ünlüler geliyor. Gelen evet ünlüler de var. Onlar kapris yapıyor mu? Ya kapris yapanı da var, yapmayanı da var. Ama ben artık dediğim gibi şey yapmıyorum. İlk zamanlar her şeyi alttan alıyordum. Ama artık yılların vermiş olduğu birikimden dolayı karşıdaki kim olursa olsun. Benim de dilime vurdu diyorsun. Benim dilime vurdu artık. Zaten insanlar da benim çalıştığım otele zaten Instagram'dan görüp bilerek geliyorlar. Hani bu huyumu da severek geliyorlar. O yüzden artık hani bir koy vermişlik var yalan yok. Yavaş yavaş bütçesini ayarlayan çıkacak yola. Evet. Ne tavsiye edersin bizim Türk tatilciye? Ya ben şunu tavsiye ediyorum. Karşılaşabilirler seninle bir yerde. Ya geliyorlar zaten mesela. Beni görünce yalan yok bir rahatlama geliyor onlara. Çünkü artık eminler. Ben böyle konuşuyorum ama onların iyiliğine konuşuyorum. Elimden geleni yapacağını da eminler, biliyorlar. O yüzden bir rahatlama geliyor. Onu hissediyorum. O da beni mutlu ediyor. Benim söyleyeceğim tek bir şey var. Lütfen tatili kendilerini zehir etmesinler. Ya biraz rahat olsunlar. Hani şundan emin olsunlar.
Ben senin tatilin iyi geçmesi için elinden geleni yapacağım. Yani ben senden daha çok istiyorum senin tatilin güzel geçsin. Biraz rahat olsunlar ya. Relax. Çok teşekkür ederim Gülşah. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum Ben de seni memnun oldum. tanıdığıma. Ben de memnun oldum. Eminim izleyicilerim de seni çok sevdiler. İnşallah. Lütfen yorumlarınızı yazın. Yorumlara cevap verecek misin? Veririm, sorun yok. Tamam, cevap verecekmiş. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.